Herkese merhabalar canlar. Bugün yine sömestr tatilinde kendimizi ormana atmak ve çekim yapmak için bahane aradık. Ve Doyran Göleti tarafına geldik. Ki zaten gölette su baya azalmış. Amacımız şu patika yol üzerinden Doyran Şelalesi'ne gidebilmek. Tabii şelale için de şu an çok emin değiliz. Suyu ne kadardır, çok mudur, az mıdır ama bakalım, hem bir doğa yürüyüşü yapacağız. Yanımda Barış Özcan var, kankim brom. Barış Özcan TV YouTube kanalı bu arada. Diğer Barış Özcan'la karıştırmayın. Onu da takip edebilirsiniz. Hem böyle bir vlog çekeceğiz, hem bir doğada vakit geçireceğiz. Biraz da laflayacağız. Öyle, hadi bakalım başlıyoruz. İyi seyirler. Şimdi şelaleye doğru tırmanıyoruz. Ama yol bayağı dik. Bir hayli dik yani. Nefesimizden belli zaten. Herhalde bizden başka da kimse yok. Tek korkumuz inşallah su akıyordur yani. Etrafta herhangi bir su akma ibaresi göremedik ama bulamazsak da artık en azından doğa yürüyüşü yaptık diyeceğiz. Hadi bakalım. Devam. İlerleyen aşamalarda yalnız yol bayağı bir daraldı. Hatta dikenler falan da yolumuzu kapatmaya başlıyor. Buraya gelirken ona göre bir ayakkabı ve kıyafet seçimi iyi olabilir. Evet canlar, şelaleye geldik. Her zamanki tahminlerimiz tuttu yine. Yani gerçekten hiç su yok neredeyse. Ulaşımı çok kolay ama ki kesinlikle hani eminim özellikle bahar döneminde çok güzel bir akımı vardır buranın. Fakat şu an gerçekten neredeyse hani yok denecek kadar bir su akıyor. Keşke daha iyi olsaydı ama yapacak bir şey yok. Burayı sonra tekrar ziyaret edeceğiz. Şimdi şelalenin de suyunun çok olmamasından kaynaklı buradaki planlarımızı erteledik. Canlar, yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. Buradan artık günü biraz daha iyi değerlendirmek için Termessos Antik Kenti'ne gideceğiz. En azından orada daha güzel çekim yapabileceğimiz, daha güzel kareler yakalayabileceğimiz yerler mevcut. Hemen en azından orada da bir çay çorba içer, biraz dinleniriz diye düşündük. Çünkü buraya geleli daha yarım saat oldu.
Ama hiç su yok. Su olmayınca da buranın bir anlamı yok. Biraz yürüyüş yapmış olduk işte. İşi anlayacağınız kısacası. Şimdi Termessos tarafına doğru gitmek için arabaya dönüyoruz. Hadi bakalım. Gün uzadı. Araçla yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından Termessos Milli Parkı'na ulaşıyoruz. Burası Korkuteli yolu üzerinde. Tabii ki giriş ücretli fakat müze kartınız varsa rahatlıkla içeriye girebiliyorsunuz. Size tavsiyem müze kart sahibi olmanız ya da öğrenci kimliğiniz varsa da yine girişler sizin için ücretsiz. Aksi takdirde 70 lira gibi bir para ödeyerek içeriye giriş yapmanız gerekiyor. İçeriye giriş yaptıktan sonra 20 dakikalık bir araç yolculuğuyla öğren yerinin olduğu otopark gibi kısma ulaşıyorsunuz ve buradan sonrasını yürüyerek devam ediyorsunuz. Yürüyüşünüze küçük bir patika içerisinde yemyeşil ormanların içinden tiyatroya doğru tırmanmaya başlıyorsunuz. Onun soğukluğu acayip etkiliyor bizi. Ya kamerayı elime alıp kayıt yapma isteği gelmiyor desem. Buz gibi bir hava var. Güneşli yerlerde bir hayli ısınıyoruz ama ağaç gölgeleri mahvediyor bizi. Hadi bakalım. Tırmanmaya devam. Azmettik. Çıkacağız. Biz de fırsattan istifade her 500 metrede bir bol miktarda çekim yapıyoruz. Normalde 20 dakika sürecek olan yolculuğumuz bu sebeple bir hayli uzuyor. Ama bundan hiç şikayetçi değiliz. Tepede bulunan tiyatroya tırmanırken sağlı sollu antik kentin bütün kalıntılarını, bütün parçalarını detaylı olarak ziyaret ederek yolculuğunuzu sürdürüyorsunuz. Termessos tırmanışımız devam ediyor. Fark ediyorsunuzdur, tepeye yaklaştıkça çılgın bir rüzgar var. Tırmanmaya devam. Evet, yaklaşık bir 20-25 dakikalık dik bir tırmanışın ardından sonunda antik tiyatroya geldik. Hadi bakalım, şimdi videonun güzel bölümleri başlıyor. Termessos antik kentinin en göz alıcı yapısı tiyatrosu. Agora'nın hemen doğusunda yer alıyor bu tiyatro ve Helenistik dönem tiyatro planını tamamen koruyor. Roma tiyatrosunun da en belirgin özelliğini sergiliyor bizlere. Yarım daire şeklinde oturma alanı ve yaklaşık 4000-5000 seyircilik bir kapasiteye sahip. Her ne kadar çok yüksek seyirci kapasitesine sahip olarak tanımlansa da günümüze kadar maalesef birçok bölümü yıkıldığı için şu an herhalde maksimum 500-600 kişi anca içerisinde oturma düzeni alabilir. Dağın en tepesinde arkasında mükemmel bir Güllük Dağı manzarası var. Burada çekim yapmak, burada oturmak, burada manzarayı izlemek gerçekten ama gerçekten çok büyük bir keyif.
arkadaşlar. Termesos gezimizi bitirdik. Şu an biraz çay içip soluklanıyoruz. Çok güzel bir alan, çok keyifli bir alan fakat hava çok soğuk. Yani donduk diyebilirim. Ara ara ısınma gereği için kayıtları kapattık. Drone'u gönderdim. Gelmekte bayağı zorlandı. Acayip bir rüzgar var. Bir ara böyle korku dolu anlar yaşadım diyebilirim. Fakat sonunda işte irtifayı biraz da düşürerek rüzgarın da biraz azalmasından kaynaklı geri getirebildik. Bizden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi bakalım bir sonraki geziye kadar kendinize iyi bakın. Evet, gezi keyifli, güzel görüntüler çektik bence. Eve gidince bakacağız. Sevgili Barış Özcan'la birlikte soğuğu yedik. Hani şimdi dönüş aşamasında görüntülerin güzel olmasından ziyade inşallah hasta olmayız diyoruz. Üzerimiz kat kat fakat şu an ellerimi hissetmiyorum. Çok soğuk hava. İnşallah güzel bir şeyler çıkar ve sonucu da güzel olur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım. Devam. Çıkışa kadar birlikte yürüyeceğiz. Ve haleluya. Ve gezimizi tamamladık canlar. Gerçekten çok soğuk havada. Hatta şu anda bulutlar çöktü sanki böyle bir tarafa kar yağacak gibi iyice hava karardı. Saat şu an aslında 4. Çok da geç değil ama hala bu arada burada olanlar da var. Biz şimdi yavaştan dönüşe geçiyoruz çünkü alabildiğine soğuk yedik. Bence bize yetti. Kendinize iyi bakın. Şimdi eve dönüş vakti.